Déjà vu, Fransızca daha önce görülmüş anlamına gelen bir terim olup, kişinin o anda yaşadığı tamamen yeni bir durumu sanki önceden yaşamış gibi hissetmesiyle tanımlanır. Bu tuhaf tanıdıklık hissi genellikle birkaç saniye sürer ve kişi olayın aslında ilk kez yaşandığının farkında olsa da daha önce deneyimlediğine dair yoğun bir duygu yaşar. Araştırmalar, nüfusun yaklaşık %60-80'inin hayatlarında en az bir kez dejavu deneyimlediğini göstermektedir. Özellikle 15 ila 25 yaş aralığındaki gençlerde daha sık rapor edilen bu fenomenin sıklığı yaş ilerledikçe azalır. Gizemli doğası nedeniyle dejavu, tarih boyunca çeşitli açıklamalara konu olmuştur. Kimi görüşler bunu reenkarnasyon, ruhun önceki yaşamdan bir anıyı tanıması ya da önsezi gibi paranormal kavramlarla ilişkilendirmiştir. Sigmund Freud ise psikodinamik açıdan dejavuyu, bastırılmış anılar veya bilinç dışı isteklerin anlık yüzeye çıkışıyla açıklamaya çalışmış, kişide aslında yaşanmamış bir olayı hatırlama isteği ya da nahoş bir anıyı bastırma arzusunun bu sahte tanıdıklık hissine yol açabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu geleneksel açıklamalar bilimsel kanıttan yoksundur. Günümüzde yaygın kanı, dejavünün esasında bellek sistemimizin küçük bir yanılgısından kaynaklandığı yönündedir. Nitekim nörobilimci Patricia Churchland, dejavuyu beyindeki hafıza mekanizmasının ufak bir aksaklığı, zihinsel bir tökezleme olarak tanımlar. Bu bölümde bu fenomeni açıklamak için öne sürülen ve bilimsel çevrelerce kabul gören başlıca teorileri inceleyeceğiz. Bellek işleme kuramı, dejavünün ortaya çıkmasını beynin yeni bir deneyimi işlerken oluşan geçici bir hafıza hatasına bağlar. Bu teoriye göre beyin, mevcut anı yanlışlıkla geçmiş bir anı olarak yorumlayabilir, yani o an yaşananları daha önce olmuş diye etiketleyebilir. Örneğin, beynin normalde bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarırken yaptığı işlemde anlık bir kısa devre olursa, yaşanan anı sanki önceden depolanmış bir anı gibi hissedilebilir. Sonuçta kişi, o anda ilk kez yaşadığı bir olayı aslında geçmişte yaşamış gibi yanıltıcı bir aşinalık hissine kapılır. Bu kuram, hafızanın kodlanması ve geri çağrılması süreçlerindeki ufak zamanlama hatalarının dejavu yaratabileceğini vurgular. Örneğin, bir odaya adım attığınız anda beyninizdeki bellek mekanizması ortamı yanlışlıkla anlık olarak uzun süreli belleğe kaydederse, o odayı ilk defa görmenize rağmen buraya önceden gelmiştim duygusu yaşayabilirsiniz. Bağlamsal aşinalık kuramı, dejavu hissini, mevcut durumun bazı öğelerinin geçmişteki anılarımızla örtük benzerlik göstermesine dayandırır. Yani bulunduğumuz ortam veya yaşadığımız an, aslında farkında olmadan daha önce karşılaştığımız bir sahneyi andırıyor olabilir. Şu anki durumu doğrudan hatırlamasa da, ortamdan gelen küçük bir ipucu, örneğin tanıdık bir koku, benzer bir mekan düzeni veya fondaki bir ses, bilinç dışında eski bir anıyı çağrıştırır. Bu kısmi benzerlik, nereden kaynaklandığını tam olarak çıkaramadığımız güçlü bir aşinalık hissi doğurur. Sonuç olarak, aslında ilk kez karşılaştığımız bir durumda, bu anı sanki yaşamıştım diye düşünürüz. Örneğin, tatile gittiğiniz bir kafede hissettiğiniz belirli bir baharat kokusu, çocukluğunuzda bulunduğunuz bir ortamın kokusuyla eşleşirse, beyniniz bu yeni mekana dair açıklayamadığı bir tanıdıklık hissi üretebilir. Bu kuram, bellekteki tanıdıklık duygusunun belirli ipuçlarıyla tetiklenip, bilinçli hatırlama olmaksızın ortaya çıkabileceğini gösteren bilişsel bir yaklaşımdır. Nitekim bilim insanları, dejavunun çoğu zaman tanıdık gelen ama hatırlanamayan bir detaydan kaynaklandığını belirtmektedir. Çift işlem kuramı, dual processing, beynin normalde uyum içinde yürüttüğü iki bilişsel sürecin geçici olarak senkronizasyonunun bozulması sonucunda dejavu yaşandığını öne sürer. Beynimiz bir deneyimi işlerken genellikle farklı bellek süreçleri, örneğin tanıdıklık hissi ve bilinçli hatırlama, eş zamanlı çalışır. Ancak kısa bir an için bu süreçlerden biri diğerinden daha yavaş işlem görür veya anlık bir gecikme yaşarsa, bilgilerin işlenmesinde bir ayrık zamanlama oluşur beyin, milisaniyelik gecikmeyle gelen ikinci dalga bilgiyi sanki ayrı ve önceden yaşanmış bir olay gibi yorumlayabilir. Bu durum, mevcut deneyimin sanki iki kez art arda yaşanmış gibi algılanmasına yol açar. Başka bir deyişle, zihnimiz o ana dair verileri
neredeyse eko yapmışçasına 2 defa işleyip ikinciyi tanıdık olarak etiketler. Örneğin, gözlerinizden veya duyularınızdan gelen bilgi, beyninize bir anlık farkla ulaştığında ya da beynin bir yarı küresi diğerinden hemen sonra işlendiğinde, siz fark etmeksizin ilk işlenen görüntünün hemen ardından gelen ikinci görüntü, bunu zaten görmüştüm hissi verebilir. Çift işlem kuramı, bellek ve algı süreçlerinin senkronize çalışmasındaki ufak sapmaların deja vu yaratabileceğini gösteren bilişsel bir modeldir. Bölünmüş dikkat kuramına göre, dikkatinizin dağınık olduğu anlarda çevrenizin farkında olmadan algılanması ve hemen ardından dikkatin tekrar o ortama yönelmesi, yaşananları sanki tekrar ediyormuş gibi hissettirebilir. Bu açıklamada kişi ilk seferinde ortama tam konsantre olamaz ve ortamın bazı öğelerini bilinç dışı olarak kaydeder. Kısa süre sonra dikkatini tamamen verip etrafına baktığında, beyin az önce arka planda edinilmiş bilgiyi ikinci kez işliyormuş gibi olur. Sonuç olarak kişi o sahneyi çok kısa bir süre arayla 2 defa görmüş izlenimine kapılır ve aynı şeyi az önce yaşamıştım duygusu oluşur. Örneğin, telefonunuzla uğraşırken bir odaya girip etrafınıza bakmadan geçip gittiğinizi düşünün. Aslında göz ucuyla oda hakkında bazı bilgileri beyniniz almıştır. Birkaç saniye sonra kafanızı kaldırıp odaya dikkatle baktığınızda manzara size tuhaf biçimde tanıdık gelir. Çünkü beyin o odaya ait görüntüyü çok kısa bir aralıkla ikinci kez kaydetmektedir. Bu kuram, dejavunun bazen dikkat eksikliğine bağlı bir algı yanılması olabileceğini vurgulayarak bilişsel psikoloji çerçevesinde değerlendirme yapar. Dejavu olgusunu açıklayan bir diğer yaklaşım, beyindeki geçici nörolojik anomalilere odaklanır. Özellikle beynin bellek ve tanıdıklık hissinden sorumlu bölgesi olan temporal lob ile ilişki dikkat çekicidir. Temporal lob epilepsisi olan bazı hastalar, epileptik nöbetlerinden hemen önce şiddetli dejavu atakları yaşadıklarını bildirmişlerdir. Klinikte gözlemlenen bu durum, dejavunun bazen yaklaşan bir nöbetin habercisi olabileceğini göstermektedir. Bu vakalar, hipokampus gibi bellek oluşumunda kritik yapıları içeren temporal lobdaki anormal elektriksel aktivitenin güçlü bir sahte tanıdıklık hissi yaratabildiğine işaret eder. Buna dayanarak sağlıklı bireylerin beyninde de zaman zaman meydana gelebilen ufak ve zararsız nörolojik kıvılcımların mikronöbet veya nöral iletimde kısa bir aksama gibi benzer bir etkiyle dejavu üretebileceği ileri sürülmüştür. Yani beynimizdeki nöronların ateşleme zamanlamasındaki bir bozukluk, o anda yaşananları sanki eski bir anıymış gibi yanlış yorumlayan bir sinyal oluşturabilir. Nörolojik kuramlar kapsamında ayrıca kimyasal ileticilerin rolü de incelenmektedir. Özellikle dopamin adlı nörotransmitterin beynin tanıdıklık hissini değerlendiren devrelerini etkilediği bilinmektedir. Dopamin düzeylerini artıran bazı ilaçların, belirli Parkinson ilaçları veya grip ilacı kombinasyonları, kullanıcılarında sık ve yoğun dejavu epizotları tetiklediğine dair vakalar bildirilmiştir. Bu durum, yüksek dopamin aktivitelerinin beynin daha önce yaşanmışlık sinyallerini kolaylaştırabileceğini düşündürmektedir. Temporal lobdaki sinir hücrelerinin iletişimini etkileyen bu tür nörokimyasal değişimler, normalde tutarlı olan bellek denetim mekanizmasını geçici olarak yanıltabilir. Kısacası nörolojik açıdan bakıldığında, dejavu, beyindeki elektriksel ve kimyasal süreçlerin ufak bir düzensizliğinden kaynaklanan geçici bir algı yanılmasıdır. Dejavu, bilişsel ve nörolojik süreçlerin kesişiminde yer alan, hala tam olarak çözülememiş bir fenomendir. Tek bir kuram, bu olguyu tümüyle açıklamak için yetersiz kalabilir. Muhtemelen birden fazla mekanizma bir arada dejavu deneyimine katkıda bulunmaktadır. Bellek hatırlama sistemindeki aksaklıklar, dikkat dalgalanmaları ve beyin dalgalarındaki küçük anomaliler farklı durumlarda benzer hisse yol açabilir. Önemli olan dejavunun yaygın ve genellikle normal bir deneyim olduğunun anlaşılmasıdır. Bu his, sağlıklı bireylerde beynin bellek denetleme sisteminin çalıştığını dahi gösterebilir. Zira beynimiz bir tutarsızlığı fark edip bu durum gerçek bir anı ile eşleşmiyor uyarısını vermektedir. Nitekim yorgunluk veya stres altındaki kişilerde dejavunun daha sık yaşanması, dinlenmemiş bir beynin bilgi işlemede daha fazla küçük hata yapabilmesine bağlanmıştır. Sonuç olarak dejavu,
insan hafızasının ne kadar karmaşık ancak kusurlu çalışabildiğinin bir hatırlatıcısıdır. Bilim insanları bu fenomeni araştırmaya devam ederek hafızanın işleyişi, algı ve bilinç hakkında daha derin içgörüler elde etmeyi umuyorlar. Gelecekte yapılacak çalışmalar, daha önce yaşanmışlık hissinin perdesini aralayarak gerçekliği algılama biçimimize dair yeni bilgiler sunabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.